Öncelikle Xiaomi 13 fiyatıyla beni inanılmaz şaşırttı diyebilirim. Bu telefon beni bayağı heyecanlandırdı. Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber Xiaomi'nin ve Android dünyasının en iyi modellerinden olan Xiaomi 13'ün tüm özelliklerine ve fiyatına birlikte bakacağız. Burada hem Avrupa hem de Türkiye fiyatından bahsedeceğim. Ayrıca 13 Pro'nun da bir ön bakış videosu gelecek. Onu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İlk olarak Xiaomi 13'ün tasarımıyla başladığımızda gerçekten bizleri oldukça şık ve sade bir tasarımın karşıladığını söyleyebilirim. Gerçekten abartıya kaçılmadan tam bir amiral gemisine yaraşır bir tasarım önümüze çıkıyor. Burada çerçevelerin çok daha keskin ve köşeli yapıya sahip olması da elinize aldığınızda tam bir şekilde oturmasını sağlıyor. Bunun haricinde Xiaomi 12 Pro'ya kıyasla da daha güzel bir tasarımla geldiğini düşünüyorum. Açıkçası kasa yapısıyla S22'ye de benzeyen bir tasarımı var diyebilirim. Xiaomi burada tek elle kullanıma da uygun olan kompakt bir amiral gemisi yapmış diyebilirim. Arka kapak deri görünümlü polimer bir yapıya sahipken çerçevelerde alüminyum. Tasarım yönünde çok başarılı bir cihaz ortaya çıkmış. Ekran yönünde de 6.36 inç OLED, Full HD Plus ve 120 Hz tazeleme hızını görürken HDR10 Plus, Dolby Vision, DCI-P3 renk uzayı gibi bir amiral gemisi telefonun ekranında bulunması gereken tüm özellikleri görebiliyoruz. Bu ekranda 1900 nite varan maksimum parlaklığı görebilmemiz de çok önemli avantajlardan. Bu telefonun en iyi yanlarından biri de kesinlikle donanımı. Burada Android ekosistemindeki şu an için en güçlü işlemciyi yani Snapdragon 8 Gen 2'yi görebiliyoruz. Bu platformu kullanan ilk telefonlardan diyebilirim. Burada çekirdek dizilimi de gerçekten çok orantılı bir şekilde dağıtılmış. Bu sayede ısınma minimum seviyelere inecekken stabilizasyon da bir o kadar artacak. Antutu'da da 1.200.000'i geçebiliyoruz. UFS 4.0 teknolojisiyle de Android dünyasında zirveye oynuyor. Performans anlamında muazzam bir cihazla karşı karşıyayız. Kamera tarafında da ana kamerada 50 megapiksel f1.8 Sony IMX800 sensörünü görürken bu kamera OIS, HDR10 Plus ve odak takibi gibi güzel özelliklerle geliyor. 12 megapiksel ultra geniş açı ve 10 megapiksel telefoto OIS destekli bir kameramız da var. Video konusunda da 4K 60 FPS videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta 32 megapiksellik bir kameraya yer verilmiş. Bu kamerada maalesef ki 4K desteği yok ama arka kameralarıyla güzel bir pakete sahip olduğunu söyleyebilirim. Batarya tarafında da 4500 mAh'lik batarya, 67 Watt kablolu, 50 Watt da kablosuz şarj desteğimiz bulunuyor. Bu bataryayı sıfırdan 100'e de 38 dakikada şarj edebiliyoruz ve Dolby Atmos destekli stereo hoparlörleri de görebilirken MIUI 14 ve Android 13 ile birlikte geliyor. Güncellemeleri de 3 yıl boyunca almaya devam edecek. Suya ve toza karşı da ilk kez IP68 seviyesini görebiliyoruz. Değerlendirmeye geçmeden fiyatlardan bahsedeyim. Şu anda Xiaomi 12T'nin 8 GB RAM, 128 GB'lık versiyonunu 550 Euro gibi bir amiral gemisi telefonu oranına çok uygun bir fiyata alabileceğiz. Ülkemizdeki fiyatı ise şu anda vergilerle beraber 12T Pro ile başa baş olacağını düşünüyorum. Yani güncel kurla 22.000 TL'ye Xiaomi 13'ü alabileceğiz. Genel anlamıyla baktığım zaman şu anda Xiaomi 12T Pro'dan da ve kendi fiyat bandındaki tüm cihazlardan da kat kat daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bence son zamanlarında en başarılı telefonu olabilir. Xiaomi 13'ü değerlendirdiğim zaman her yönüyle tam bir amiral gemisi diyebilirim. Fiyatını oranla düşündüğümde de en mantıklı seçenekler arasında özellikle Snapdragon 8 Gen 2 ile gelmesi burada kompakt bir amiral gemisi isteyenler için bu telefonu kesinlikle rakipsiz kılıyor. Ülkemize geldiğinde de Xiaomi 13 ile ilgili detaylı bir inceleme de yapacağız. Ben bu fiyatıyla kesinlikle alınır diyorum ama siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Xiaomi 13 alınır mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bana destek vermek, bu videoların devamı için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.